Bergen Kidney. Arabesk fantezi şarkıcısı, Türk müzik tarihinin kült olmuş efsane kraliçesidir Bergen. Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar. Yeni Mahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre 1976 yılında TT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı. 1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı. 1981 yılında boşandı. Hakan D. 1981 adında bir erkek çocuğu oldu. Boşandığında çocuğunu kocası alıp birlikte Hollanda'ya gitmiştir. 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif Orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan aranjmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alınır ve borç içinde bırakılır. Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının Bergen'i elinde tutmak adına Halil Serbest isimli bu şahsı kullanarak düzmece bir karın koca senaryosu uyduruldu, resmiyette hiç evlenmedi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplay'i olan Şikayetim Var'ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. 31 Ekim 1982'de İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. Halil Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Bucakapalı cezaevine konuldu. Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden Kim Bilir? Şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı. 1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekevan'ın davetiyle İstanbul'a giderek "İnsan Severse" adlı longplay'i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu. Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de, 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı unvanıyla altın plak ve altın kasette ödüllendirildi. Albümleri yayınlanırken bir taraftan da konser ve sahne çalışmalarını sürdüren Bergen sahneye çıkarken yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile yüzünü kamufle ediyordu. 1987 yılında Ülkü Erakalı'nın senaryosu ve yönetmenliğiyle Acıların Kadını filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la başrolde oynadı. Şarkılarıyla halk tarafından çok beğenilen Bergen, 1987 yılında konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Bir dönem sahneye de çıkmayı bıraktı. Nisan 1989'da kocasından da resmen boşandı. Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. O arada Yıllar Affetmez adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken, 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü.
Anadolu turnesi kapsamında Samsun'dan Kayseri'ye geçen Bergen, buradaki çalışmasını tamamlayarak Mersin'e gitmek için yola çıkar. Boşandığı eşinin kendilerini takip ettiğini fark eden sanatçı ve annesi emniyeti arayarak durumu bildirir, tedbir alınacağını öğrenince yollarına devam ederler. Tarsus Pozantı E5 karayolunun Çamalan Yaylası mevkiindeki Gülek kasabasında bulunan Aspava lokantasında gece 4.00 sularında Halis Serbest, Bergen ve annesinin karşısına çıkar. Halis Serbest ile tartışan Bergen, arabaya binmek üzere hareket ettiğinde Halis Serbest'in silahından çıkan 6 kurşunun hedefi olur ve aracın şoför koltuğuna kanlar içinde yığılır. Bergen'in annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest kaçar. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen'in naaşı Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılır. Anne Sabahat Çakır ise yoğun bakımda tedaviye alınır. Olaydan bir gün sonra Mersin'deki Akbelen mezarlığında toprağa verilir. Bergen'in katili Halis Serbest, Almanya'da yakalanır. Türk makamları Serbest'in iadesi için çalışma başlatılarak Ağustos 1991 tarihinde Türkiye'ye getirilir. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkemiyet süresi gibi hafifletici sebeplerle 7 aylık bir mahkemiyette serbest bırakılır. Mahkeme çıkışında karara isyan eden anne Sabahat Çakır'ın, "Kızımın mezarda kemikleri sızlayacak, beni de tehdit ediyorlar" şeklindeki demeçleri basında yer alır. Halis Serbest şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan 4 çocuğuyla birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşamaktadır. 1994 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin annesi yönetmen Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli bir filmde Bergen'in hayatı anlatıldı. Tuncel Kurtiz'in de rol aldığı filmde Kadir İnanır, Ali ismiyle Halis Serbest'i, Bennu Gerede ise Belgin adıyla Bergen'i canlandırdı. 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı Bergen adlı filmde, Farah Zeynep Abdullah Bergen rolünü oynarken diğer rollerde Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Suzan Kardeş oynadı.